Başkalarını ikna etme konusu aslında hemen hepimiz için önemli bir konu. Nedeni insanın sosyal bir varlık olarak toplumlar halinde yaşaması ve bu hayatta hepimizin birbirimizden bazı isteklerimizin olmasıdır. Bu isteklerimizin de farklı kişiler tarafından yapılması, onları ikna edebilme kabiliyetimiz de sınırlıdır. Ben de buraya gelmeden önce başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum. Bizim 2 hafta sonra yapılacak olan sınavlarımızın programının hazırlanması gerekiyor. Bu konuda arkadaşımdan yardım istedim. Ancak daha sonra arkadaşıma programı ben yapabilirim. Ancak benim 6'da havalimanında olmam gerekiyor. Beni havalimanına bırakır mısın dedim. Arkadaşım da tabii isteğimi hemen kabul etti. Böylelikle benim saatler sürecek programımı yapmaktan kurtulurken kendisi beni havalimanına bıraktı ve ben de saat 6'da rahatlıkla havalimanına ulaşmış oldum. İşte ikna insanları çeşitli araçlar, yöntemler ve teknikler kullanarak istediklerimizi yapmaya yönlendirmektir. Yani kısacası insanları istediklerimiz şekilde yönlendirmek, onlarda farklı duygular, düşünceler, istediğimiz davranışlar meydana getirmektir. İkna temel olarak 5 temel adımdan oluşuyor. İkna süreci. Bu adımların birincisi bir mesajla karşımızdakinin dikkatini çekmektir. Daha sonra bu mesaja o kişinin odaklanmasını sağlamak. Bunu yaparken görsel ve işitsel araçlardan yararlanabiliyoruz. Bu araçları kullandıktan sonra tabii karşımızdaki kişinin mesajımızı kabul edip reddettiğini görüyoruz. Ve sürecin sonunda da bu kişide davranış, düşünce veya hareket değişikliği meydana getiriyoruz. Yani o kişiyi etkiliyoruz. İknada kolay bir şey değil ikna. Ve çeşitli bariyerler var iknayı etkileyen. Bunlardan bir tanesi fiziksel ve psikolojik etkiler. Mesafe, duyamama ya da görememe, konuşma sorunları iknanın en büyük engellerinden bir tanesi. Farklı dilde konuşmak, aksana sahip olmak ya da argo ya da jargon kullanmak iknada yine olumsuz etki yapıyor. Ortak hafızamızın olmaması, verdiğimiz örneklerin dinleyiciler tarafından anlaşılamaması yine iknayı çok olumsuz etkiliyor. Enerjik olmamamız, anlattığımız konuyu hiç heyecansız anlatmamız da yine bizi dinleyenlerin enerjimizi görerek iknasını etkiliyor ve olumsuz etkiliyor. Peki nasıl ikna edebiliriz? İnsanları ikna etmede çeşitli temel yöntemler var. Bunlardan bir tanesi kapıya ayak koymak. Bu teknikte önce büyük bir istekte bulunup daha sonra talebimizi düşürerek karşımızdakini ikna etmeye çalışıyoruz. Kapıyı yüze çarpma tekniği. Bu teknikte önce küçük bir istekte bulunuyoruz, sonra isteğimizi büyütüyoruz. Giderek artan istekler tekniği. Bu teknikte önce bir tane isteğimizi kabul ettirdikten sonra farklı isteklerimizi de kabul ettirmeye çalışıyoruz. Evet, evet tekniği. Bu teknikte genel olarak karşımızdaki insana sürekli olumlu şeyler söyleyerek onu ikna etmeye çalışıyoruz. Soruya soruyla yanıt verme tekniği. Bu teknikte karşımızdaki kişinin sorularına yine soruyla yanıt vererek onu düşünmeye sevk ediyoruz ve onu ikna etmeye çalışıyoruz. Satışı tatlandırma tekniği. Bu teknikte de karşımızdaki kişinin teklifimizi kabul edip etmediğine bakılmaksızın isteğimizi azaltarak kişiye kabul ettirmeye çalışıyoruz.
Bu teknikte genelde %50 bedava ya da kargo ücretsiz gibi satış teknikleri bu tekniğe giriyor. Şimdi ikna konusu hepimiz için çok önemli bir konu olduğu için bu teknikleri bilmemiz hayatımızdaki her adımda istediklerimize ulaşmada bize çok faydalar sağlayacak. O yüzden de ikna konusu bizim için çok önemlidir. Daha fazla okuma yapmak isterseniz burada kaynaklarımız mevcuttur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.